İnsanlık tarihi boyunca uzaklara bir söz iletmek isteyenler o sözü kağıtlara yazdı. Adına mektup dedi. Mektuplarını bu iş için görevlendirilmiş birine emanet etti. Yani posta sistemini icat etti. Bir yerden başka bir yere mesaj iletmek için ya da bir nesne iletmek için var olan posta sistemlerinin tarihi yazının icadıyla başlar ve hatta yazının icat edilme nedenlerinden biri olabilir. Posta Latince kökenli bir sözcüktür ve mevki, menzil anlamına gelir. Yazıyı kullanan, bilinen en eski uygarlık olan Sümerler'de haberleşme ile ilgili ipuçları veren belgeler mevcuttur. Bunların başında Enmerkar ve Aratta-Bey adlı Sümer destanı gelir. Yaklaşık 4000 yıl önce yaşamış bir katip tarafından kil tablet üzerine çivi yazısıyla Sümerce yazılmış olan destanda, yazılışından yaklaşık 1000 yıl önce yaşanmış politik bir olay hikaye edilmektedir. Destanda habercilerle ilgili şu ifade dikkat çekmektedir. Enmerkar'ın habercisi Isumut, kırlarda av arayan ejder gibi yolculuğa atıldı. Bu eser, bize yaklaşık 5000 yıl önce Sümer şehir kralları arasında haberleşmenin her şehir kralının kendi seçtiği habercilerle sağlandığını anlatması bakımından önem arz eder. Bu haberleşmeler bazen habercinin sözlü mesaj taşımasıyla, bazen de kılıçla, hiçbir söze gerek kalmadan savaş mesajı vermesiyle olmuştur. Bazen de yazılı tabletlerle, yani mektupla olmuştur. Posta teşkilatının var olduğunu bildiğimiz Sümerler'de atlı haberciler şehir beyleri arasındaki haberleşmeyi sağlarken, şehir içi haberleşmeyi yaya haberciler sağlıyordu. Babil İmparatorluğu'nda meşhur Hammurabi kanunları Babillerde haberleşmeyi gözler önüne sermektedir. Hammurabi'nin valilerine gönderdiği mektuplar, onun icraatlarını anlatması ve dönemini aydınlatması bakımından son derece önemlidir. Babil'de mektuplar devlet mektupları, özel mektupları olarak vasıflandırılabilir. Babil mektuplarının başlıca vasfı ağızdan söyleniyormuş gibi olmasıdır. Yani konuşma diliyle yazılmasıdır. Sıradan halkın birbirine yolladığı mektuplar eski Babil soyu zamanında görülür. Yani devirde genel bir öğrenim seviyesi var anlamına geliyor. Okuma yazma yaygın olarak biliniyormuş. Hammurabi kanunlarının 112. maddesinde bir eşyayı başka bir yere nakletmek üzerine emanet alan adamın bu emaneti yerine getirmemesi sonucunda oluşacak yükümlülükten bahsedilmektedir. Emanetinizi karşı tarafa götürmeyen adam bu emanetin 5 katı değerini alacak kişiye ödüyormuş. Kayseri yakınlarında Kültepe adlı yerde Türk Tarih Kurumu'nun yapmış olduğu kazılarda 20.000 civarında kil tablet mektup gün yüzüne çıkarılmış. Bunlar Asurluların mektupları. Kültepe tabletleri 3 ila 5 santim eninde, 5 ila 10 santim boyunda küçük, bazıları daha büyük kilden tabletler. Bu tabletler Asurlu tüccarlara ait vesikalar. Eski Asur lehçesi ve çivi yazısıyla yazılmış. Genelde diğer Asurlu tüccarlarla alıp verdikleri iş mektupları ve borç senetlerini içeriyor. Bu çivi yazılı mektuplar eşek kervanlarıyla taşınmış. Kaniş Krallığı, Karkemiş Krallığı, bu tür Anadolu uygarlıklarında da haberleşmenin izine rastlanıyor. Genelde ticari amaçlarla kullanılmış. Antik Mısır'da milattan 2000 yıl önce dünyanın en eski posta sistemlerinden birisi vardı. Ana ulaşım Nil Nehri üzerinden yapılıyordu. Mektupların yerleştirildiği kutuyu koruyan bekçiler vardı. Posta hizmeti tahmin edebileceğiniz üzere firavunlara özeldi. Ve kil tabletler değil artık papirüsler var Antik Mısır'da. Papirüs mektupları rulo şeklinde kıvırıp karşı tarafa iletiyorlardı. Amenhotep ve Akhenaten arasındaki siyasi mektuplaşmalar bugün Mısır'daki Posta Müzesi'nde sergileniyor. Antik Yunan şehir devletlerinde de haberleşme önemini koruyordu. Milattan önce 2000'li yıllara doğru Yunanistan'da Akalar zamanında Anadolu'daki gibi şehir devletleri vardı. Bu devletlerde Yunan kralları kendi aralarındaki haberleşmeyi birbirlerine elçiler ya da heyetler göndererek sağlamakta, halkı bilgilendirmek için de çığırtkanlardan faydalanmaktaydı. Milattan önce
514 yılında Hippias'ın Perslerle mektuplaşması ve bunların takdirini kazanmaya yeltenmesi Herodot tarihinde yazar. Eski Yunan'da en güçlü ve hızlı genç koşucular haberci olarak seçilirdi. Bu koşucular inanılmaz mesafeleri yine inanılmayacak kadar kısa zamanlarda koşarak alır ve haberi iletirlerdi. Milattan önce 490'da en tanınmış habercilerden biri olan maratonlu Yunan haberci Feidippides, Atina'ya kadar olan 42 kilometrelik yolu o kadar kısa zamanda koşmuştur ki yorgunluktan ölmeden önce sadece zafer bizim diyebilmiştir. Kendini işine adamış. Bu arada koşucu deyince aklıma Evrende Son Kayıt kitabı geldi. O bir bilim kurgu kitabı ve dünyada devletlerin yok olduğu, yerini çetelerin yer aldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Orada da bir çetenin alanından diğerine girmeniz normalde yasak ama bir mektup ileteceksiniz. Bu tehlikeli görevi üstlenen yasa dışı koşucular var. Güzel bir kitap, öneririm. Sparta ve İthaka gibi Grek devletlerinde kullanılan Skytale gizli haberleşme için. Skytale dairesel kesetli bir çubuk. Karşıya ileteceğiniz kağıda onun etrafına sarıp mesajınızı bu şekilde yazıyorsunuz. Ve karşıda da sizdeki gibi bir çubuk var. Eğer o çubuğa sarmazsa o mesajı okuyamaz. Haberciniz yolda yakalanır, düşmanlarınız tarafından ele geçirilirse mesajı şifrelediğiniz için ona kaptırmamış oluyorsunuz. Yunanlıların haberi gizli tutmak için bir yöntemi daha varmış. Haberci kölelerin saçları tıraş ediliyor ve kafa derileri üzerine mesaj yazılıyor. Kölenin saçı uzadıkça mesaj gözükmez oluyor. Mesajın okunması için habercinin gittiği yerde saçın tıraş edilmesi yeterli. Bu yöntemin bir yararı da köle de kendi kafasındaki mesajı okuyamıyor. Latince kamu yolu anlamına gelen cursus publicus, Roma İmparatorluğu'nda devlet tarafından yönetilen ve denetlenen kurye ve ulaşım hizmetiydi. Daha sonra Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans tarafından miras alındı. Sistem, Roma devletinin özel şahıslara yükümlülükler vermesine dayanıyordu. Müteahhitler, yani onların dilinden mankipeler, hayvanlar ve vagonlar tedarik ediyordu. Roma'da taşımacılık at, eşek ve katırlarla yapılıyor ve imparatorluk görevlilerince kullanılıyordu. Sıradan insanlar imparatorluğun kuryelerini kullanamasa bile onlar için yapılmış olan yollardan geçecek köleleriyle ya da tanıdıkları biriyle mektup gönderebiliyordu. Pers İmparatorluğu milattan 600 yıl önce oldukça gelişmiş bir posta sistemine sahipti. İmparatorluk boyunca uzun mesafeleri şaşırtıcı bir hız ve yüksek bir başarı oranıyla kat eden uzman akılların işlettiği geniş bir yol ağı kullandılar. Milattan önce 550-330 yılları arasında yaşamış Ahameniş Persleri, Pirradaziş olarak adlandırılan atlı bir kurye sistemi kullanarak Büyük Pers İmparatorluğu'nun bir ucundan diğerine mektup iletebildiler. O günkü sistemle bugün İran'ın batısında yer alan Huzistan'dan Manisa'daki Sardis'e kraliyet yolunu takip ederek 7 ila 9 gün arasında mektup göndermek mümkündü. Herodot'un kitabına göre. Aradaki mesafenin 2600 kilometre olduğunu ve yürüyerek 3 ay süreceğini not edelim. Doktor Pierre Briandt'a göre Pers İmparatorluğu'ndaki posta sistemi, Darius dönemindeki imparatorluk sınırlarında yer alan Yunanistan'dan Hindistan'a kadar ulaşıyordu. Ve kağıdın icat edildiği coğrafyaya gelelim. Çin İmparatorluğu. Dünyada organize bir iletişim sistemine sahip olan ilk ülkelerden birisi Çin. Önceleri düğüm mektuplar kullanmışlar. Yani bir kumaş şeridi. Düğüm mektup ikincil kumaş şeritlerin sarktığı bir kumaş şeridinden ibaretti. Sarkan ikincil şeritlerde çeşitli boyut ve biçimlerde düğümler vardı ve her ikincil bir kodu temsil ederdi. Ayrıntılar ise şeridin rengi, sarımı ve düğümlerle anlatılırdı. Ateş kuleleri de başka bir haberleşme aracıydı. Hani dumanla haberleşme videosunda bu Çin'in ateş kulelerinden de bahsetmiştik. Bildiğimiz anlamda ilk Çin postası Yinshang Hanedanlığı döneminde başlamış ve Zhou Hanedanlığı'nda gelişerek ileriki yılların posta anlayışına temel model oluşturmuştur. Konfüçyüs, Zhou Hanedanlığı'nda iletişim, sosyal ve ekonomik reformlarla aynı zamanda kendi niteliklerini oluşturmak üzere gelişme kaydetmiştir diyerek
o dönemde posta hizmetlerinin gelişmişliğini açıklamış. İpek yolunun açılması Batı ve Doğu bölgeleri arasında ekonomi ve kültür alışverişinin olduğu kadar postayı da geliştirmişti. Yol boyunca memur ve kuryelerin dinlenip ihtiyaçlarını gördüğü çok sayıda konaklama yeri yapılmıştı. Dağıtılan postaların önem derecesine göre varış yerine ulaştırılmasının güvenli, programlı ve hızlı olması önem arz ediyordu. Yürüme ve arabayla dağıtım için günlük olarak 100 kilometrelik hızlı iletim öngörülürken atlı dağıtım için bu sınır 200 kilometreydi. Han hanedanlığında mühür çok önemliydi ve göndericinin kendisince yapılması gerekiyordu. Gönderi önce iplerle ve alıcının adının yer aldığı tahtadan bir kağıtta bağlanıyordu. Daha sonra açılmayı engelleyecek şekilde mühürleniyordu. Taşıyıcının teslim alma ve gönderme zamanı da not ediliyordu. Eski Çin'de kağıt icat edilmeden önce mektuplar bambu ve ahşap tahtalara yazılmış. Yapılan kazılarda bu tür yazı malzemeleriyle üzerine yazılmış mektuplar da bulunmuş. Acil iletilmesi gereken mektuplar ayrıca işaretlenmiş. Mektupları meraklı gözlerden koruyan ilk zarflar kumaştan, hayvan derilerinden veya bitki parçalarından yapıldı. Kağıt zarflar, kağıdın M.Ö. 2. yüzyılda icat edildiği Çin'de geliştirildi. Zarfa para koyma geleneği bize özgü değil. Çihpo olarak bilinen kağıt zarflar para hediyelerini saklamak için kullanıldı. Çin'deki bu sistem Rönesans İtalya'sına da ilham olmuş. Orta Çağ sonlarına doğru bazı prensler eski edebi eserlerden veya Marco Polo'nun Çin hakkındaki raporundan öğrendikleri sistemi denemeye çalıştı. Bu videoyu hazırlarken niyetim geçmişten günümüzü kapsayacak şekilde posta tarihini anlatmaktı, ancak çok geniş bir konu, yani o yüzden bölmeye karar verdim. Bu videoda antik uygarlıklarda postacılık var. Daha sonra Avrupa'da, Osmanlı'da, Türkiye'de nasıl gelişmiş onu anlatmak istiyorum. Bu videoyu hazırlarken ana kaynağım PTT'nin hazırlattığı Geçmişten Günümüze Posta isimli kitap. Linki açıklamalarda yer alıyor. Acı Matriarka YouTube kanalının videosunu izlediniz. Daha fazlası için lütfen abone olun ve gizemçetin.com'u ziyaret edin.